Dünyanın iki büyük hanedanından biri olan David Rockefeller'in itirafları. Osmanlı'yı yıkmak zor olmadı. Dünyada hiçbir yerde mafya ve kaçakçılık olayları bizim iznimiz olmadan yapılamaz. Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik. Bu mirasa el koymalıydık. Türkler medeniyetin beşiğindedir ve kökenleri Sümerlere kadar dayanır. Türkiye'de para, itibar gördü, arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu. David Rockefeller'in ölmeden önce yapmış olduğu itiraflar Adnan Menderes'le başlayıp şöyle devam ediyor. Türkiye'ye Adnan Menderes zamanında Marshall yardımı ile el attık. Türkiye'de yıllar boyu komünizmle savaşmıştır. 1950'lerde ülke yönetiminde bizim desteğimizle Adnan Menderes gelmişti. Aslında Menderes bizimle başta gayet güzel çalışıyordu ve iyi bir diyalog kurmuştu. Bizden seçimden aldığı destek karşılığında Marshall Yardımı adı altında devamlı borç alıyor ve ülkesine yatırımlar yaparak sanayi yapısını geliştiriyordu. Fakat o kadar plansız ve o kadar programsız harcama yapıyordu ki ödeme günleri geldiğinde bizden borç ödemek için tekrar borç istemeye başladı. Biz de kendisine ülkesinin yabancı sermayesini açmasını ve bizim şirketlerimize özel imtiyazlar tanımasını, diğer bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'na dayatılan kapitülasyon benzeri şeyler talep ettik. Menderes bize bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi ve bizden uzaklaşmaya başladı. Ülke insanı ilk defa asfalt yollarla tanışıyor, fabrikalar arka arkaya dikiliyordu. Ülkenin çoğu Müslüman olduğu için ülkenin her yerine camiler yaptırıyordu. Menderes bu şartlarda iktidardaki yerini uzunca bir süre sağlamlaştıracağını zannediyordu. Bir darbe ile bu işe son verildi ve sonun böyle bitmesini istemediğimiz halde çalışma arkadaşlarıyla birlikte idam edildi. Sadece Celal Bayar kurtuldu çünkü o bir masondu ve yakın arkadaşları Papa Roncalli ya da diğer adıyla 23. John Vatikan'ın baskısıyla onu idamdan kurtardı. Bu olayın ardından uzunca bir süre idare ettikten sonra raydan çıkan Türkiye için 1980 darbesi bizim isteğimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlarda ülke ikiye bölünmüş, bir tarafta solcular, diğer bir tarafta sağcılar vardı. İki tarafta iktidara geliyordu ve bizim isteğimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmış ve bizler yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı Türkiye'de uygulamak istedik. Böylece serbest piyasa ekonomisine geçmelerini, ithalatın serbest bırakılmasını talep ettik. Bu isteğimiz kabul edilmiş gibi görünüyor olsa da bu işi uzatıyorlardı. Tüm Türkiye için en trajik 1980'li yıllar. Binlerce okumuş Türk genci uydurma ideolojiler uğruna birer birer can verdi. En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, Ordo Abkao ile çözüldü. Yani önce kaos, sonra düzen. Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavramları başlatıldı. Aslında başında onay vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk canından bezmişti. Ülkede yağ ve tuz bulunmaz haldeydi. Kara borsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için halkı kışkırtmak hiç de zor olmadı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak ikiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle dereceye geldi ki her gün 50-60 kişi sokak çatışmalarında ölmeye başladı. Bütün ülkeye terör korkusu sardı ve insanlar akşamları sokağa çıkamaz hale gelmişti. Çünkü her an bir serseri kurşuna hedef olmak vardı dışarıda. Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğruna can vermişti.
hükümetler birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları önleyemiyorlardı. Sonra darbe geldi ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverdi. Yüce Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el koymuş. Tırnak içerisinde zavallı ülke halkı bu başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülke huzura kavuşmuştu. Aslında bilmedikleri provokatörlerin işin bitmiş olması. Sahneden çekilmişlerdi. Burada oynanan oyunun amacı halkı umutsuzluğun içerisinde çaresiz duruma düşürerek onlara bir kurtarıcı sunmaktır. Ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsa yapsın herkes kabullenecektir. Buraya dikkat. Bu kısmı dinlerken 2020-21 Türkiye'sini hayal edin. 1980'den sonra Özal'lı yıllar. Özal, isteklerimiz doğrultusunda Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açtı. Askeri hükümet bir süre devlet yöneticiliği yaptı. Tabii ki bizim belirlediğimiz bir kişiye devlet yönetimini devretti. Bu isim Turgut Özal'dı. Özal tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkenin kapılarını bize sonuna kadar açtı. Bizim şirketlerimiz bu bakir piyasaya kurtlar gibi saldırdılar. İlk önceleri fiyatları çok düşük tutarak yerli sanayinin rekabet gücünü düşürdüler. Ülke artık Amerikan ve Avrupa yapımı mallara hapsolmuştu. Sanayi şirketlerimiz stoklarını eritirken finans şirketlerimiz de ülkeyi artan ithalatı karşılayabilmek için yüksek faizle borç batağına sürüklüyorlardı. Yani Türkiye'nin de içinde olduğu 80'li yıllarda başlatılan bu tarz ataklarla kıvama gelen gelişmekte olan ülkelere özel bir proje uyguladık. Bu ülkelere uygulanan projelerdeki ilk amaç bizlerden aldıkları mallarla bizim sanayimizi zenginleştirmek. Aynı zamanda hem de bu malların karşılığı olan ödemeleri yapabilmek için bizim finans şirketlerimizden aldıkları yüksek faizli kredilerle her sene artan bir borç batağına gömülmeleriydi. Borç batağına saplanan Türkiye'de para itibar gördü, arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu. Özal bütün bunların yapılabilmesi için gereken kanunları yavaş yavaş çıkartmıştı. Bu ülke vahşi kapitalist sisteme o kadar çabuk uyum sağladı ki bizim bile düşünemediğimiz hayali ihracat gibi vurgun yöntemleri geliştirdiler. İnsanlar artık en kısa ve en kolay yönden servet yapmanın peşine düştüler. Rüşvet, devlet bankalarının çeşitli entrikalarla soyulmaları, banker skandalları birkaç örnek. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu ve sadece parası olanlar itibar görmeye başladı. Filmler yapıldı bu konuyla alakalı. Bu arada yerli sanayi can çekişiyordu. Küçük işletmelerden başlayarak yavaş yavaş büyük işletmelere doğru bir iflas dalgası yayılıyordu. Devlet işletmelerine geldiğimizde ise bizim istediğimiz yöneticilerin atanmaları sağlanarak zarar ettiriliyordu. Sonunda bu işletmeler ya kapatılıyor ya özelleştirme hikayesiyle ucuz fiyatlarla şirketlerimiz tarafından ele geçiriliyordu. Böylece ülkelerin damarlarına kadar girdik. Türkiye gibi ülkelerin kalbine çok rahat giriyoruz. Türkiye bizim için çok önemli. Su kaynaklarının önemli bir kısmı burada. Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum. Çünkü dünyanın en stratejik konumundaki ülkesidir ve bizim için çok önemlidir. Nedenine gelince bir kere İsrail topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye'ye aittir. İkincisi ise Müslüman ve demokratik bir ülke olarak Türkiye öncü konumdadır. Eğer İslamiyet'i yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız. Üçüncüsü ise Avrupa ve Asya'nın ortasında köprü konumundadır. Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Orta Doğu ve Kafkasya'ya hakim olmak istiyorsak bu ülke elimizin içinde olmalıdır.
Orta Doğu hemen hemen elimizde sayılır. Kafkasya ve Orta Doğu'daki Türk devletleri de yakında darbelerle, kargaşayla boğuşacaklar ve avucumuzun içine düşecekler. Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz. Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar. Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız aralarında en ufak bir yakınlaşma sezinlediklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar. Dördüncü maddeye geldiğimizde Türkiye bor ve toryum madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir. Buraya dikkat! Bu madenler dünyada yakın bir gelecekte petrolden bile daha önemli bir hale gelecek. Beşincisi ve belki de en önemli olanı, Türkler medeniyetin beşiğidir. Türkler milattan önce 4000'lerde Orta Asya'da yaşayan en büyük felaketten sonra yaşadıkları yerleri terk edip Mezopotamya ve Rusya üzerinden Avrupa'ya gelen Aryanlar, yani dünyadaki en medeni ırk olarak kabul edilen Ari ırkındandırlar. Ve Avrupa'daki Finliler, Macarlar gibi bazı uluslar Türk kökenlidir. Ayrıca bir bilgi daha vereyim. Anadolu'da büyük uygarlıklar kuran Hititliler ve Asurlular da Türk kökenli olma ihtimalleri yüksektir. Milattan önce 3500'lü yıllarda Mezopotamya'da yaşamış olan uygarlaşan Sümerliler ilk yazıyı bulmuştur. Toplumda adaleti sağlamak için ilk yasaları çıkaran ve ilk mahkemeleri kuran yine Sümerlilerdir. Peki ya ilk para? İlk parayı kullanan ve vergi toplayan elbette Sümerler. İlk okulu açan ve tekerleği bulan ulustur. Yani dünya medeniyetinin başlangıç noktasıdır ve soyları tarihçilerimizin araştırmalarına göre Türk kökenli insanlardır. Çünkü Sümerliler o bölgenin halkı değildirler. Yani göçebedirler ve tarihçilerimizin araştırmalarına göre kız manasına gelen kır kelimesi, öküz manasına gelen ökür kelimesi gibi bugüne kadar çözülebilen 1000 civarında Sümerce kelime, yüzlerce atasözü ve deyim bugün Türkçe'de kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak ayağa yere düz basmak, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, sel gibi silip süpürmek, yağ gibi eridim deyimleri hala Türkçe'de kullanılmaktadır. Sümerlerin ay tanrısının simgesi olan yarım ay, bugün Türk bayrağında kullanılmaktadır. Roma ve Yunan medeniyetleri Sümerlerden oldukça fazla faydalanmışlardır. Mesela yapılarındaki süslemeleri ve tanrı süslemeleri Sümer tapınaklarından gelir. Fakat biz bunu örtbas etmek için milattan önce 2000'li yıllarda, yani Sümerlerden 1500 yıl sonra başlamış olmasına rağmen Yunan medeniyetini dünyadaki ilk medeniyet olarak dünyaya tanıttık. Daha da ilginç olanı ise Yunanlılardan önce Mısır medeniyeti başlamıştır. Ama onlar da ancak Sümerlerden 1000 sene sonra Mısır piramitlerini yapabilecek uygarlık düzeyine erişebilmişlerdir. Şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik. Tam aksine binbir entrika ile bu kültür mirasına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar, hak hukuk tanımayan bir toplum olarak tanıttık ve bunda da oldukça başarılı olduk. Sümer kralları Urukagina ve Ur-Nammu çok tanrılı bir toplum kurarak insanlar arasında adaleti sağlamak ve haksızlığı önlemek için yasalar çıkartarak çağımızdaki toplumlara öncü olurken bugün tek tanrılı bir toplum olan Türkiye'de bizim çabalarımız sonucu fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir dağılımındaki aşırı düzensizlikler baş göstermektedir. Aslında insanlar tarih kitaplarını açıp okusalar bütün gerçeği görecekler. Ama insanoğlu için duyduğuna inanmak yeterlidir. Okumak çok zor gelir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, yeryüzünde
bizim kazanamayacağımız kadar parası var olan bir kişinin söylediği cümleler ile dünyada en önemli olan şey ırk, kan, soy ve geçmişini bilmektir. Bir videonun da sonuna geliyoruz. Kanalımıza destek olmak adına abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. David isimli bu kişi resmi olarak öldüğü söylense de kendini dondurduğunu ve Ninja Kaplumbağalardaki beyin gibi bir gün karşımıza çıkacağı söylentileri çok yüksek perdeden seslendirilen bir iddia. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kişinin hafızası en büyük yapay zeka olarak karşımıza çıkacağı düşüncesine katılıyor musunuz? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, sevdiklerinizle birlikte hoşça kalın.